Aliye, iyi misin? Gözlerini aç. Ne oldu? Çok korkuyorum. Korkma. Yanındayım. Buradan birlikte çıkacağız. Elimi sıkıca tut ve sakın bırakma. Kaçırılmalarının ardından Alya ve Cihan terk edilmiş bir binada kilitli halde uyanırlar. İlk olarak kendine gelen Cihan olur. Hızla kendi durumunu kontrol eder, Alya'yı bilincine kavuşturur ve onun panik halini yatıştırmaya çalışır. Ortamı değerlendirdikten sonra kapının zayıf noktasını bulur, kapıyı kırar ve Alya'yı dikkatlice koridora çıkarır. Güvenliğin dikkatsizliğinden faydalanarak binayı fark edilmeden terk etmeyi başarırlar. Kısa süre sonra Cihan, tutuldukları yerin eve çok uzak olmadığını fark eder, bu da hızlıca kaçmalarına imkan tanır. Döndükten sonra kaçırıldıklarını yakınlarına bildirir ve güvenlik önlemlerini artırırlar. Yorgunluk kendini hissettirdiği için dinlenmeye çekilirler. Ancak gece Alya yine kabuslarla uyanır. Bu durum yaşananların ciddi bir psikolojik stres yarattığını gösterir. Cihan onu sakinleştirir, fakat olayların etkisinin uzun süre devam edeceğini anlar. Zaman kaybetmeden Boran'ı takip etmeye başlar. Gözlem ve bilgi doğrulaması sayesinde Deniz'in tutulduğu yeri tespit etmeyi başarır. Güvenliğin zayıfladığı bir anı kollayarak açık bir çatışmaya girmeden çocuğu alır ve konağa getirir. Alya için bu uzun zamandır hissettiği ilk gerçek rahatlamadır. Oğlu yeniden yanındadır ve güvendedir. Ancak çatışma sona ermez. Kısa süre sonra Boran polisle birlikte kapıya gelir ve çocuğun kendisine teslim edilmesini talep eder. Durum açık bir mücadele aşamasına geçer, artık mesele yalnızca güç kullanımıyla değil, hukuki zeminde de çözülecektir. Deniz'in konağa dönmesinden sonra Cihan sistemli adımlara geçer ve Boran'ın yeniden müdahale etmesini imkansız hale getirmeye çalışır. Güvenliği artırır, giriş çıkışları sınırlar, avukatlarla koordinasyon sağlar ve polis ya da mahkeme yoluyla gelebilecek baskılara karşı hazırlık yapar. Onun tutumu nettir, çocuğun güvenliği artık belirsizlik içinde kalamaz. Deniz yaşadıklarından sonra Boran'a dönmek istemediğini açıkça gösterir. Ondan korkmakta, adını duymaktan kaçınmakta ve onu artık bir baba figürü olarak görmemektedir. Çocuğun psikolojik durumu, alınacak kararların temel unsurlarından biri haline gelir. Cihan yeniden bir ayrılığın yaşanmaması için sorumluluğu üstlenir. Sözle yetinmez, paralel olarak Bora'nın velayet haklarının kaldırılması için hukuki süreci başlatır. Alya ise oğlunun duygusal iyileşmesine odaklanır. Onunla mümkün olduğunca fazla zaman geçirir, istikrar ve güven duygusunu yeniden kazandırmaya çalışır. Varlığı çocuk için bir dayanak noktası olur. Deniz'in durumunu yakından takip eder. Tepkilerini gözlemler ve stres yaratabilecek her unsuru en aza indirir. Onun için en önemli şey, oğlunun günlük hayatın normal akışını yeniden hissedebilmesidir. Bu sırada Cihan avukatlarla birlikte delil dosyasını hazırlar. Kaçırılmaya ilişkin ifadeler, psikolojik baskı unsurları, çocuk için oluşan risklerin kanıtları ve duygusal durumuna dair uzman değerlendirmeleri dosyaya eklenir. Mahkemede tüm koşullar incelenir, Bora'nın davranışları, Deniz'in içinde bulunduğu şartlar ve çocuğun kendi beyanı. Tüm bu unsurlar tehlikenin açık bir tablosunu ortaya koyar. Dosyanın incelenmesinin ardından mahkeme Bora'nın velayet haklarının kaldırılmasına karar verir. Çocuğun resmi sorumluluğu tamamen Alya'ya verilir. Bu karar Bora'nın gelecekte çocuk üzerinde hak iddia etmesinin hukuki zeminini ortadan kaldırır. Böylece çatışma sürekli tehdit aşamasından kontrollü bir zemine taşınır. Cihan temel hedefini gerçekleştirir. Deniz'in hem fiziksel hem de hukuki güvenliğini sağlar. Alya yalnızca oğluna kavuşmakla kalmaz, aynı zamanda onun güvenliğine dair resmi güvenceler elde eder. Aile için bu en tehlikeli dönemin sona ermesi ve istikrarın yasal temelde yeniden kurulması anlamına gelir. Tüm bu süreç yaşanan çatışmanın artık kişisel bir mesele olmaktan çıkıp kontrol, güvenlik ve çocuğun geleceği için verilen bir mücadeleye dönüştüğünü gösterir. Alya ve Cihan'ın kaçırılması,
tehdidin boyutunu açıkça ortaya koyan kritik bir dönüm noktası olur. Yalnızca fiziksel bir tehlikeyle değil, karşı tarafın organize eylemleriyle de karşı karşıya kalmışlardır. Kendi başlarına kurtulabilmeleri, riskleri hızlı değerlendirme, uyumlu hareket etme ve stres altında karar verme becerilerini gösterir. Psikolojik sonuçlar en az fiziksel mücadele kadar önemlidir. Kaçırılma sonrası Alya'da görülen kabuslar ve sürekli kaygı hali derin bir travmaya işaret eder. Bu da fiziksel kurtuluşun ardından tehdidin duygusal düzeyde devam ettiğini gösterir. Cihan ise güvenlik meselesinin artık anlık çözümlerle ele alınamayacağını fark eder. Attığı adımlar sistemli, hesaplanmış ve yalnızca anlık çözüm değil, uzun vadeli aile güvenliğini hedefleyen niteliktedir. Deniz'in geri getirilmesi hem stratejik hem de psikolojik bir kırılma noktası olur. Cihan'ın gürültüsüz ve doğru zamanı bekleyerek hareket etmesi, dürtüsel tepkilerden planlı operasyonlara geçişi simgeler. Bu da doğrudan çatışma ve tırmanma riskini azaltır. Ancak Bora'nın polisle gelmesi, çatışmanın bitmediğini, yalnızca biçim değiştirdiğini gösterir. Açık mücadele hukuki zemine taşınır, velayet meselesinin hukuki olarak çözülmesi istikrarın anahtarı olur. Cihan Bora'nın hamlelerine sürekli tepki vermek yerine, delil temelli bir süreç başlatarak onun temel baskı aracını ortadan kaldırmayı seçer. Mahkeme kararı yalnızca velayeti Alya'ya vermekle kalmaz. Aynı zamanda gelecekteki müdahalelere karşı hukuki bir bariyer oluşturur. Deniz'in durumu seçilen stratejinin doğruluğunu teyit eder. Onun korkusu ve geri dönmeyi reddetmesi, olayların değerlendirilmesinde belirleyici olur. Çocuğun psikolojik güvenliği, hukuki unsurlar kadar önemli hale gelir. Aile normal hayata dönüşün yalnızca fiziksel korumayla değil, uzun süreli duygusal iyileşmeyle mümkün olduğunu anlar. Sonuç olarak yaşananlar rollerin evrimini gösterir. Cihan güç ve hukuku birlikte kullanan stratejik bir koruyucu konumuna geçer. Alya ise ailenin iç dengesini sağlamaya ve güvenli bir ortam oluşturmaya odaklanır. Boran'la olan çatışma kaotik bir mücadele olmaktan çıkar, sınırları belirlenmiş ve kontrol altına alınmış bir sürece dönüşür. Nihai sonuç tehditlerin tamamen ortadan kalkması değil, riskleri en aza indiren bir koruma sisteminin kurulmasıdır. Aile artık korku baskısı altında hareket etmez. Bilinçli kontrol moduna geçerler ve her kararı çocuğun güvenliğine esas alarak verirler. Yaşanan tüm olayların en önemli kazanımı da budur.